Ses ile değil, düşünce ile iletişim, telepati iletişimi. İnsanın doğası gereği ses ile iletişim vazgeçilmez düşünce aktarım yeteneğidir. Beynindeki fikirleri konuşma yoluyla aktarım milyonlarca yıldır neslimizin kullandığı yöntemdir. İşte size aslında her insanda var olan diğer iletişim tekniğini anlatacağız. Telepati, aslında her insanın doğuştan sahip olduğu ve beyninin içine entegre edilmiş bir cep telefonu gibidir. Herkes telepati kurar. Gün içinde binlerce örnekle karşılaşırız. Bir arkadaşımızdan bahsederken bir anda bizi araması, günün sıradan bir anında bir anda yıllardır görmediğimiz birinin aklımıza gelmesi, telefonun çalacağını hissetmemiz ve o an çalması. Bunların hepsi telepatidir ve herkesin başına gelir. Bazı insanlar diğerlerine göre telepatiye daha açık olabilir ve dolayısıyla onlar çok daha erken yaşlarda telepatiyi hayatlarında bir araç olarak kullanmaya başlayabilirler. Bazıları ise sonradan çalışarak bu aracı kullanmayı geliştirebilirler. Telepati çok basit olarak iki kişinin fiziksel olarak bir araya gelmesine gerek olmadan sadece düşünce akışı ile konuşabilmesidir. Ve iki kişi arasında sevgi ve saygı bağı ne kadar güçlüyse telepati o kadar kolay algılanır. Telepati açıp kapanabilen bir radyo gibi değildir. Biz ne yapıyor olursak olalım sürekli arka planda çalışır. Biz konuşurken, konuşmazken, uyurken, yemek yerken de sürekli telepatik olarak mesajlar vermeye devam ediyoruz. Ve telepatik mesajlarımız bütün iletişimlerimizden daha büyük. Telepati nasıl yapılır? İnsan aslında konuşarak anlaşmaz. Bu sadece düşüncelerinin aktarılmasının bir yoludur. Düşünceler bizim konuşma dediğimiz seslere dönüştürülür. İletilmek istenen mesajlar zihinde şekillenir ve seslendirilerek nakledilir. Peki düşüncelerimiz sadece konuşma yoluyla mı iletilir? Tabii ki hayır. Beynimizde meydana gelen her düşünce EEG sinyalleri gibi etrafa yayılır. Buna suya atılan bir taşın yaydığı dalgalar olarak düşünebilirsiniz. Her bir düşünce suya atılan taşın yaydığı dalgalar gibi etrafa dağılır. Atılan taş ve oluşan dalgalar her ne kadar büyük olursa çember o kadar geniş bir alana yayılır. Parapsikoloji üzerine yapılan çalışmalarda herkesin telepati yeteneğini aynı ölçüde kullanamadığı veya uzun zaman alacağı anlaşılınca teknoloji devreye sokuldu. Elektrotlar aracılığıyla hem alıcı hem de verici sayesinde EEG sinyallerini yorumlayabilen bilgisayarlar ve yazılımlar geliştirildi. Günümüz teknolojisi insanın yaymış olduğu sinyalleri %45 doğrulukta mesajlara çevirebiliyor. Bu oranın artması ve savaş alanlarında başlarında elektrotlar taşıyan askerler tarafından kullanılması planlanıyor. Şaşırtıcı değil mi? Parapsikolojinin tam anlamıyla gerçek bir bilim olarak kabul görmediği dünyada telepati teknolojiyle birleştirilerek kullanılabiliyor. Şayet mırıldandığınız bir şarkı radyoda çalmaya başlamışsa, aklınıza gelen kişiyle yolda karşılaşıyorsanız ya da çok sevdiğiniz bir yiyeceği arkadaşınız bir anda önünüze koyuyorsa, evet telepatik özellikleriniz var, hem de hiç de azımsanmayacak kadar güçlü demektir. Telepati nasıl geliştirilir? İnsanın olağanüstü yetenekleri ve ruhsal gücünün araştırılmasına parapsikoloji deniyor. Parapsikoloji üzerine okumalar ya da araştırmalar yapan insanlar elbette telepatik yeteneklerini geliştirmek için özel teknikler de geliştiriyor. Telepati üzerine kafa yoran, eğilen insanların internetteki paylaşımlarında daha çok bir ölüm ya da ayrılık acısıyla başa çıkmak için telepatiyi araştırdıklarını görüyoruz. Telepati yeteneğini geliştirmeye yönelik çaba gösteren kişilerin bakış açısı, fiziksel olarak bir araya gelemedikleri kişilere sormak istedikleri soruları kendi rehberliklerinde cevap aramak. Telepati yeteneklerinin geliştiklerini söyleyen kişiler bu şekilde bir ayrılığı bir illüzyon olarak gördüklerini ve beynin sınırlarının özgürleşmesiyle çok daha pozitif deneyimler yaşadıklarını söylüyorlar. Telepati egzersizi. Telepatik gücünüzü test etmek istiyorsunuz. Elbette bir arkadaşınıza ihtiyacınız olacak.
Ortada bir alıcı, bir de verici olması gerekiyor. Verici belki bir telefon çınlamasıyla, belki bir sosyal medya paylaşımıyla, belki de sadece bir kağıda bir şeyler çizerek vermek istediği en ufak bir mesajı eğer alıcı da alabiliyorsa ortada bir telepatik güçten bahsedebiliriz. Ancak alıcı ile verici arasındaki mesajın birebir aynı olmasına gerek yok. Ortada sadece mantıksal bir benzerlik olması bile yeterlidir. Tekniksel telepati. Beynin elektriksel doğası sadece sinyalleri göndermeye değil, ayrıca elektriksel titreşimleri de almaya izin verir. Bunlar transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) adlı bir teknik kullanılarak non-invazif, girişimsel olmayan bir yolla nakledilebilir. Bir TMS aleti kafatası üzerine manyetik bir alan yaratır ve daha sonra bu da beyinde elektrik akımı oluşturur. Bir TMS bobini motor kortekse yerleştirildiğinde bir uzuvun, elin ya da ayağın ve hatta bir el ya da ayak parmağının hareketi ile sonuçlanan motor yollarını de aktive eder. Bilim insanları şimdi hayvanlar arasında yapay iletişim kanalı yaratmada kullanılabilecek belirli sinyalleri deşifre etmek için beyin dalgalarındaki tüm sesi sınıflandırmanın yolları üzerine çalışıyorlar. Bunun ilk tanıtımı 2013 yılında bir çift farenin davranışsal bir görevi ortaya koymak için BBI ile birbirine bağlanmalarını gösteren çalışmaydı. Bu bağlantı alıcı olan farenin görevi doğru tamamlandığında her iki fareye ödül vermesiyle güçlendirildi. Bu çalışmadan hemen sonra bir insanın BBI ile farenin kuyruk hareketlerini kontrol edebileceğinin gösterildiği başka bir çalışma tanıtıldı. Şimdi biliyoruz ki BBI insanlar arasında da çalışmakta. EEG ve TMS'yi birleştirerek bilim insanları bir insanın elini hareket ettirme düşüncesini başka bir insana aktararak onun elini hareket ettirmiştir. BBI her iki katılımcının da deney esnasında bilinçli birer katılımcı olduklarına en iyi şekilde çalışmaktadır. Bu vakada denekler bir bilgisayar oyununda bağlanmışlardı. 40 yıl önce söylenenler. Rüyanın dışında telepati diye bir olay da biliyoruz. Telepatinin iki beyin arasındaki karşılıklı gönderilen dalgalar olduğunu da biliyoruz. Yani beynin belli dalgalar göndererek bir diğer beyine ulaştığını, ona çeşitli mesajlar verdiğini biliyoruz. Fakat bu kopuk kopuk bildiğimiz hususları bir araya getirip bir sonuca varmayı genelde hiç düşünmüyoruz. Telepati dediğimiz olayı gerçekleştiren beyin.